Evet, artık Türkiye yaza doğru herkes tedbirini alsın. Evet, dediğim bu açılara da dikkat etsin. Bu dönem gerçekten ciddi bir sınav var. Bu enerjiler, şu açılar tetikletebilir. Orta Anadolu'dan çok geçiyor hatlar. Eğer bir tetik alırsa yeni ay döngüsünde böyle bir tetik alır ama iletişime, diline, eline hakim olacak. Kesinlikle bedel ödeten bir hava atmosferinin içindeyiz. Aslan güneş tutulması ve balık ay tutulması yaza damgasını vuracak. Etkisini ne zaman göreceğiz? Şu anki Haziran ayı yavaş yavaş tetiklenir. Haziran ayındayız ve etkisini görürüz. Temmuz, Ağustos, Eylül ve bir sene kadar da etkisi azala enerjisini diğer bir tutulmaya kadar kendini göstermiş olacak. Bireysel hayatlarımızda hangi burçlara bu yeni ay, ikizler yeni ayı iyi gelecek? 17 Ekim 2027 bir kenarda dursun. Önemli bir dönem için olduğu dönem. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni dop dolu bir programla daha karşınızdayız. Sinan Hocam bizlerle beraber Haziran'ı kendisiyle karşılıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Aysu. Yine güzel bir Haziran ve güzel bir yaz döngüsünü beraber paylaşalım. İnşallah güzel haberler duyarız bu kez. Şimdi yılı artık yarıladık. Tabii. Geldi yaz dönemi. Tabii. Neler göreceğiz? Evet, artık Türkiye Haziran'dayız ve yaza doğru yavaş yavaş tutulmalara doğru da gidiyoruz. 12 Ağustos'ta Aslan'da büyük bir güneş tutulması var. 20 derecede. 29 Ağustos civarında da Balık'ta 4 derece Kraliyet Yıldızı üzerinde bir ay tutulması var. Bu yaza damgasını Aslan güneş tutulması ve Balık ay tutulması yaza damgasını vuracak. Ama Aslan güneş tutulması çok daha güçlü bir enerjiyle olacağı için 20 derecedeki Leo takım yıldızındaki tutulma yaz boyu bütün insanlığın, evrenin hayatına egemen damgasıyla, egemen olacak enerjisiyle. Bu tutulma yaklaşık 6,5 dakika gibi bir enerji. Peki etkisini ne zaman göreceğiz? Şu anki Haziran ayı yavaş yavaş tetiklenir. Haziran ayındayız ve etkisini görürüz. Temmuz, Ağustos, Eylül ve bir sene kadar da etkisi azala enerjisini diğer bir tutulmaya kadar kendini göstermiş olacak. Şimdi Aslan 20 derecelerde çok güçlü çalışıyor. Türkiye bunun bir format örneğini 13 Ağustos 1999'daki aynı benzer güneş tutulmasıyla gördü. Ama o gün konjonktür ve gezegenler farklıydı. Açıları farklıydı. Ve o günkü gezegenler yine Aslan güneş tutulmasıydı ama İşte Satürn başka bir evdeydi, Boğa'daydı. Daha farklı bir enerji vardı orada. Şu an Satürn Koç burcunda. Yani daha farklı bir format geliyor şu an. Yine tabii bir Aslan tutulması etkisi Haziran'da başlarken Haziran ayında Uranüs'ün ikizlerdeki enerjisini çok daha güçlü görmeye dünya başlayacak. Biz Haziran ayına girdiğimizde Uranüsyen bir yeni ayın yavaş yavaş damgalarını göreceğiz. Çünkü ikizlerdeki Uranüs yavaş yavaş etkisini kuvvetiyle göstermeye başlıyor. Aksine herkesin dediği gibi Uranüs ikizlerde 7 yıl değil 6 yıl kalıyor. NASA'daki yaptığımız matematik hesap bunu gösteriyor. Yani ortalama Uranüs her yıl tam 7 yılda bir evde kalıyor ama İkizlerdeki enerjisi 6 yıla tekamül ediyor ortalamada. İleri geri bütün enerjilerini sayarsak ortalama 6 sene. Türkiye Uranüs'ü ikizlerde 1942-1948 yıllarındaki o 6 yılda deneyimlemiş. 42-48 arası. Tam 6 sene kurulduktan itibaren ikizler burcunda bir Uranüs görmüş. 1942-1948 yılındaki 6 sene ne vardı? Öncelikle 45'e kadar büyük bir dünya savaşı vardı. İkinci Dünya Savaşı vardı. Ülkede bir başbakan değişimleri oldu. Bir dizi kıtlık ve bir dizi kararlar alındı savaştan dolayı. Buğdayın karneye bağlanması, yani ekmeğin karneye bağlanması. Hatta o dönem 42-43'lerde pastanelerde poğaça bile yapılmasına izin verilmemişti o dönem. Yani pasta ve poğaçaların yapılması bile kısıtlanmıştı, engellenmişti. Çünkü büyük bir kıtlık dönemi vardı 42-48 arasında. Yoksulluk vardı, buğday üretimi zayıftı. Ve ülkelerde, dünya genelinde de büyük sıkıntılar çekiliyordu. Şimdi Uranüs tamam o dönem öyle çalışıyordu savaştan dolayı. Şimdi günümüzde her yerde bolluk çok. Marketler zebille yiyecek dolu. Bir kıtlık enerjisi olur mu diye bir düşündüğümüzde Haziran ayındaki yeni ay aslında çok teknik, teknolojik ve dijital bir yeni ay. Yani şunu söylüyor, diyor ki artık ekip biçmek mi,
Hani eski usul toprakları ekmek mi, tarım uslubuna göre yaşamak mı, ya da hizmet sektörü ya da işte dijital sektöre, teknik ve teknolojik sektöre yönelmek mi? Yani biz Haziran'daki ikizler yeni ay 15 Haziran'da şunu bize gösterecek. E-ticarete mi yöneleceksiniz? Satış, pazarlama, hizmet sektörüne mi yöneleceksiniz? Hala toprağa ekip biçecek misiniz? Şimdi ortada bir soru işareti olacak. Dünya böyle bir ikizler ikili düşünce tarzıdır ya. İkizler böyle bir ileri bir geri hareket eder, yani kararsızlık açısından. İkizlerdeki format kafalara şunu gösterecek. Yani insanlar şunu düşünecek. Ekip biçelim ama dijitali de yaşayalım. Hani e-ticareti de kullanalım. Ama ikisi bir arada yürümeyecek. Şimdi diyor ki ikizler, ya diyor e-ticarete gir. Yani dünyada hizmet sektörüne yönel. Tamamen dijitalleş, teknik ve teknolojik yere yönel. Ya da toprağını ek biç, eski usul devam et. Şimdi belli ülkeler burada bir kritik içine girecekler. Değişik bir kritik döngü içine girecekler. Kritik döngüde şu var. Kimi ülkeler toprağımı ekip biçeyim, kıtlıkla karşılaşmayayım, sıkıntı görmeyeyim, Uranüs ikizlerde sıkıntı olmasın. Havadan gelen olaylar, havasal dengesizlikler de, iklim açısından da dengesizlik var. Uranüs ikizlerde dengesiz enerji verir havada. İşte bir fırtınalar, yağmurlar, seller, bir bakarsın korkunç yağmurlar yağar, seller alır götürür her tarafı. 5 dakika sonra yüzeyde su yok. Bu kadar yağmur, su nereye gitti? Kayboldu. Aynen Tabii, ya. tabii öyle. Bir türlü zaten yaz gelmedi bu sene mesela. Sürekli Mayıs'ta falan. yağmurlar yağdı ama insanlar bu yağmurlarla ne zannetti? Barajlar doldu, her yer ıslandı, toprak suya doydu. Hiç öyle bir şey yok. Yazın yine kuraklık vuracak maalesef. Ya keşke olmasa da olacak ama. Gökyüzü diyor ki yağan yağmurlar nereye gitti? Uçtu gitti işte. Yani hem de gitti toprak. Yani bu bir toplayıcı enerji değil. Uranüs ikizlerde dalgalı bir enerji verir. Yani sen bir var bir yok. Bir olur bir kaybolur. Böyle bir enerjidir. İstikrarlı bir denge kuramazsın. İstikrarlı bir yapı yakalayamazsın. O zaman daha pratik, ikizler sana diyor ki yeni ay Haziran'da dijitalleş. Daha bir e-ticarete gir. O zaman bu döngüde ne göreceğiz bu yakın 1-2 ay içinde? Herkeste olacak. E-ticaretin yükseldiğini göreceğiz. Ben herkesin e-ticarete yöneleceğini düşünüyorum. Satışın yükseleceğini, pazarlamanın yükseleceğini, internet üzerinden satış grafiklerinin yükseleceğini, dijital platformların, teknik ve teknolojik platformların yeni kontrol mekanizması, denetlemelerin geleceğini, bu maliyeden tut da işte internet soru şeyine kadar, sosyal medya yasaklarına kadar. Yasak demeyelim şu, yasak yanlış bir kelime olur. Denetleme. Şimdi yasak ayrı bir şey. Yasakladım dersen bunu tamamen yok etmiş olursun. Ben hiçbir şeyin yasaklandığını görmüyorum. Yasak diye bir şey yok. Sadece engellenme var, kısıtlama var. Belli bir şey var, yaş kotası ya da bazı yerlerde vergilenmede belli yeni usluplar var. Şimdi sen Bitcoin'le oynuyorsun, çalışıyorsun, bir şeyler alıp kazanıyorsun. Vergisi yok. Şimdi bunun denetlenmesi gerekiyor. İşte bu ikizler yapay zekayı devreye sokacak ve yapay zeka ülkeler bütününde, Türkiye'de de bütün ülkelerde de şiddetiyle insanların yaptığı e-ticaret alışverişlerini hem yönlendirecek, satış pazarlamayı yükseltecek, hem de bunun denetlemesini getirecek. Yani ciddi denetlemeler olacak. Ama denetleme şart. Denetlenemezsen vergi nasıl vereceksin? Denetlenmezsen ne olacak? Çünkü herkes vergisini vermek zorunda. Evet. Kazanıyorsan bir bedelini ödeyeceksin. Bunun başka alternatifi yok. Yani yapay zeka ile daha dijital kontrol sistemleri gelecek. Yasakçılık Dedik değil, çıktı hocam. kısıtlama, kontrolcülük olacak. Dedik çıktı. Mesela sosyal medya biliyorsunuz bu kimlik doğrulama. Evet, o da sosyal doğru çıktı. medya evet gelecek diyorduk, geldi. Tabii. Şimdi mesela sosyal medyada düzenlemeler. Mesela oradan bir laf atıyor, bir öbür kişi oluyor. Şimdi daha Tabii. yakın kıskacı alacaklar. Tabii. Şimdi orada kimliğine girdiğin zaman ne oluyor? Kimliğin ana haznede saklı tutuluyor. Orada bir cezai işlemin varsa hemen oradan bilgini alacaklar. İşte sen bana kötü bir şey mi yazdın? Hemen mahkemeye verme şansı var. Anladım, dava açma hakkı var yani. Biz o zaman çok göreceğiz bu tutuklamaları. İşte ama bunlar çok görülecek ama şöyle tutuklama değil, cezai uygulama çok olur. Tutuklama çok üst boyutlu olur. Halkın değerlerinle çok oynarsan tutuklamaya Dezenformasyon falan gider. yapanlar hep Dezenformasyon olur ama içeri girdi çıktı. ama şu var, mesela sana hakaret etti, para cezası. Para böyle cezası şeyler çok. göreceğiz. Evet, çok para cezası. Para cezası tutuklanmaktan daha kötüdür. Değil mi? Cebinden çıkan para daha tehlikelidir. Oraya yani. gidince en azından biraz Evet, yatıyor, tabii. maaşını alıyor, Tabii. yiyeceğini alıyor. Ya bak oradan neye girelim? Şuna gelelim. Şimdi o zaman gökyüzü Haziran ayında ne diyor? Mayıs sonu Haziran tetiklemesi neyi gösteriyor? Yaza doğru insanlar iletişime, diline, eline hakim olacak.
Yani iletişim diline hakim olacak. O zaman şöyle bir enerji diyelim. İyi enerjiler yine ne dedik kazanacak, kötü enerjiler kaybedecek. İftira atarsan, yanlış beyan verirsen, kişi hakkında olumsuz düşünür, yazarsan, kişilik değerlerine saldırırsan bilakis cezanı çek yani. Orada cezanı çek. Şu karşı tarafa iftira atıyorsun yani. Bunun bir bedeli olsun. Diline hakim ol. Klavye kahramanlığı yapıyorsan bedelini ödeyeceksin o zaman. Evet. Bu döngü onu gösteriyor. Bunun da hukuka bağlanması çok avantajlı. Hiç olmazsa insanlar daha değerli toplu konuşur, daha usluplu olur, daha usturuplu olur. Yani insanları bazen zapturap altına almak gerekiyor. Yani zapturap altına almadığın zaman dilin kemiği yok, elin kemiği yok yani. Yaz gitsin, söyle gitsin, olmaz. Mesela İncitmek insan, bak, kalp kırmak Kabe yıkmak gibidir. Tabii. İnsanlar hakkında negatif, yanlış, yalan yanlış şeyler. Biliyorsun bazen bizim için bir program yapıyoruz. Çok güzel bilgilendirme yapıyoruz. Gök bilimini anlatıyoruz. Bakıyoruz oraya abuk subuk bir yorum yazmış adam. Yani ne alakası var? Koskoca rahmetli İlber Ortaylı, hiç unutmuyorum. Adam çok güzel bir tarih anlatıyor. Biri oradan yazmış altına: boş yapma dayı. Ya bu koskoca İlber Ortaylı ya, adam Terbiyesiz. dünya tarihinde Değil mi belli böyle? bir literatüre Aynen. girmiş yani. Orada bir tane kendini bilmez boş yapma dayı ne demek ya, çok ayıp bir şey. Evet. Yani böyle şeyler işte cezaya gidecek, cezaya tabi olacak. Kalp kırmak, insanları incitmek, yalan yanlış beyanda bulunmak, değer yargılarını çürütmek kötü bir şey. İnsanlar uslubunu bir düzeltir, güzel olur. İkizler bir iletişim demektir. O dönem yazılı, sözlü, sunum gibi ifadelerde kesinlikle bir denetim altına alınacağını söyleyebilirim. İkizler yeni ay hem özgürlük getiriyor, bak, hem ferahlık getiriyor, dijital platformlarda güzel enerjiler getiriyor ama hem de iletişim uslubu getiriyor. Üslup çok önemli bir şey. Şunu soracaktım. Biz geçtiğimiz yıllarda yani konuştuğumuz Uranüs ikizlerde dolandırıcılıklar, hırsızlıklar, sanal dolandırıcılıklar. Evet, zaten şimdi sanala girersen orada artık bu sefer hackerların orada çalışacağını çok fazla görürsün. Hacklenebilirsin, hackermenler çok çalışabilir. Şimdi ama yeni kanunlar, yeni yasalar çıkacağı için bu dönem. Hani dünya geneli böyle. Artık onlar da zapturap altına alınacak yani. Yakalanacak bir şekilde ya da kim o suçu işlediyse bedelini ödeyecek, onun gibi düşünebilirsin. Hocam devamında da bir Oğlak Dolunay'ı var. Evet. Burada Haziran neler kapatan. göreceğiz? Bir de bu Uranüs ikizlerde sonra Oğlak Dolunay'ı, burada bir hep bize şey dendi, işte yaza doğru bir deprem. Görür müyüz buralarda? Tetikler mi Oğlak? Şimdi şöyle Dolunay'ı? diyelim, deprem enerjisi farklı. Haritalarda deprem aslında Aslan Kova aksındaki haritalara göre 2-8 akslarındaki tutulmalarda daha çok gündeme geliyor. Yani böyle ikizler yeni ayında falan değil de daha çok şeyde tetikler. 2-8 akslarını tetikler. Bir ülkenin veya bir kişinin kader haritasında öz değerlerin de karşıt evdeki öz değerler. Aslında bazen insanlar bunu finans ve ekonomi diye okuyabiliyor ama hani benim param senin paran gibi basit bir şeyle de okuyor. Halbuki onun altında çok farklı bir şey var. Ülke haritalarında, mundane haritalarında veya yaşamsal haritalarda öz değerler demektir. Senin kendi kabiliyetin, sadece kazandığın para değil yani. Ya da başkalarından sana gelen gelirler değil. Orada senin elde ettiğin krizi nasıl yönetirsin, kaosu nasıl yönetirsin, bir kriz çıktığında sen nasıl bir görev alabilirsin, onu anlatır aslında. Yani o da doğal afetlerle çok endeksli ya da yaşamın içinde çıkan krizlerle çok endekslidir. Şimdi böyle bir mantığı çaprazladığında, blokaj yaptığında şöyle bir şey akıl çıkar orada ortaya. Hani Oğlak Dolunay'ına doğru gittiğinde. Biz kesinlikle doğal afet olabilir diyemeyiz ama bu enerjiler, şu açılar tetikletebilir. Nereden geçer açılar? Belli yerlerden geçiyor. İç Ege'den geçiyor. Kıyı Akdeniz, Kıbrıs, Mısır o hatlardan geçiyor. İç Anadolu'dan geçiyor. Orta Anadolu'dan çok geçiyor hatlar. Bir de tabii 7 su hattı dediğimiz Erzincan taraflarından, Bingöl taraflarından geçiyor. Doğudan geçiyor. Tabii yani o hatlardan geçiyor. Eğer bir tetik alırsa yeni ay döngüsünde böyle bir tetik alır ama muhtemelen Uranüs ani ve beklenmedik olaylar 12. evde çok getirdiği için Türkiye'ye 1942-48 arasında da aynı şeyleri çok getirmiş. Toplu enerjiler, toplu sıkıntılar, işte yer hareketleri, işte doğal afetler, yangın veya buna benzer deprem riskleri getirebilmiş. Ama yine de biz bunu çok negatif konuşmayalım. Pozitif yönde düşünelim. Herkes tedbirini alsın. Evet, dediğim bu açılara da dikkat etsin. Yani iz düşümlerin geçtiği yerlere dikkat edeceğiz. Bu dünyanın birçok yerinde olabilir. Uzak Doğu'da da olabilir. Orta Asya'da çok tetiklenebilir. Bak mesela bu Haziran, Temmuz aslan tutulmaları Orta Asya
ülkelerini de çok tetikliyor. Yani İran ve kuzeyindeki ülkeler, Afganistan, Pakistan, Hindistan, o Nepal'den kuzeye doğru çıkan Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, o alanları da çok tetikliyor. Bir takım yaşamsal ve doğal afetler enerjisi olarak çok tetikliyor. Bazı yangın süreçlerini çok tetikliyor. Dikkat edilmesi gerekir diyor kısacası. Yani biraz doğal afetler gündemde olabilir. Dikkat ister. Ama biz çalıştık. 1942-48 arası Türkiye'de hani ikizler yeni ayın Haziran ve yazı döngüsünü konuşurken beklenmedik olaylar getiriyormuş. 42-48'de getirmiş. Yani şu an getirir demiyoruz. 1942-1948'de arasındaki o 6 sene psikolojik gerginlikler çok getirmiş. Mesela halkın psikolojisine çok dikkat etmesi gereken bir süreç bu süreç. İnsan ruh sağlığı, nörolojik olaylar çok önemli. Dikkat edilmesi lazım. Halkın bir takım sıkıntıları, ekonomik olabilir, tarımsal olabilir, gıda üzerine olabilir ya da yaşam tarzı olabilir. Hani halkın bir anda çok fazla depresif döngüsü olabiliyormuş bu dönemlerde. 42-48 arası bir takım krizli döngüleri gösteriyor. Mesela bazı zenginlerden vergiler yüksek alınabilir bu dönem. Çünkü o dönemlerde de varlık vergisi çıkmış mesela. Tabii şimdi çok fazla kazanandan çok az kazanandan az alınması lazım. Şimdi aslında mantık budur. Vergi tartışmaları gündemde evet, zaten. Yine yani ani kayıplar gelebiliyor. Büyük kişilerde mesela. Denizaltılar dikkat edilmesi gerekiyor. Gıdada kısıtlanmalar, stokçulukla mücadeleler gündeme gelebiliyor. Bazı gemilerin yolcu dolu gemilerin gemi kazaları çok gündeme geliyor. Gemi batmaları, işte yolcu dolu gemiler çok riskli. Mesela böyle bir 42-48'de Türkiye'de Çanakkale aksında bir yolcu gemisi İstanbul-Çanakkale hattında bir gemi batıyor. 103'ü çocuk toplu ölüm meydana gelmiş mesela. Yani korkutmayan da geçmişte böyle olmuş mesela. 103'ü çocuk toplu bir gemi kazası ve gemi batması gündeme gelmiş. Kazalara dikkat. Tabii bunlar kazalar, olasılık. Evet. Suikastler gündeme geliyor. Halkın sosyal yaşamı biraz kısıtlanabiliyor. Ya bir korkuttular ya hocam yeni bir virüs çıkacak falan diye. Yok ben onu hemen açıklayayım. İlk söyledin tam zamanı. Ben aklımda o vardı da unutmayalım. Yani bu hantavirüs falan eski vebanın gelişmiş ismi yani veba hastalığı. Yok fareden geçen hikaye. Şimdi tamam geçmişte veba vardı falan filan da böyle biraz bunu abartıyorlar. Biz bu dönem büyük bir salgın, bir pandemi görmüyoruz. Hiçbir şey yok. Herkes mutlu ve huzurlu olsun arkadaşlar. Pandemi yok korkma ama hijyen olalım, ellerimizi yıkayalım, temasa dikkat edelim. Ama bu illa hantavirüs için değil. Sosyal geçen virüsler var. İnsandan insana sıradan geçen gribal enfeksiyonlar var. Dikkat edelim yani. Veya yeme içmemize en çok senin programında biz pestisidi konuştuk. Evet. Yani yeme içmeler özellikle çilekte, üzümde, domatesde çok fazla pestisit kullanılıyor. Tarım ilacı var. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Özellikle Başak son ay tutulması bunu çok gösterdi biliyorsun. Yeme içme, zehirlenme, beslenme, yeme tarzı, işte gıdalara kullanılan tarım ilacı şeylerine dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bu Başak bunu çok göstermişti. Biz bu programlarında senin çok uyarmıştık. Hep de dediğimiz çıktı. Çok kişi pestisit mağduru oldu. İsim vermeyelim, enteresan bir şey. 4,5 yaşındaki bir kız çocuğu aşırı çilek yemekten erken yaşta regl olmuş. 4,5 yaşında. Bu işte pestisitin, tarım ilaçlarının getirdiği facia. Ya. Doktorlar bile şaşkın böyle durumlarda. Şimdi hani anormal durumlar meydana geliyor. İşte biraz bu tarım ilaçlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hassasiyeti var. Yani çilekti bilmem neydi bunların biraz iyi yıkanması ben programlarda anlatmıştım. Hani karbonatlı sular, karbonatlarda bekletilmesi 15-20 dakika karbonatlı sularda bekletilmesi gerekiyor. Varsa köyden organik. Ya da köyden organik yesinler. Ya mevsim olmayan bir şey yemesinler arkadaşlar. Ben yemiyorum çilek milek ya. De. Yani o meğer bir tarlada eğer güvenilir bir yerdeyse ilaç atmıyorlarsa bir sepet hediye geliyorsa onu tüketiyorum. Başka asla tüketmem. Yani soruyorum ilaç kullanıyor mu kullanmıyor musun yani? Bilemiyorsun ki markette hepsi böyle şişik. Hormonlu satıyorlar. Yani, bir de dikkat edin şekilleri de aynı. Normalde yampiri olur mesela elma falan yamuk olur. Hepsi aynı. Aynen. Şeyleri. Evet, bir de o döngüde sen doğal afetleri sorduğun için idari kanunlar, kararnameler çok çıkar. Mesela Türkiye'de 1942'de Erbaa Niksar, 43'te Samsun Ladik, 44'te Gerede, 47'de Muş, 42 Kasım'da Bigadiç Balıkesir, 21 Kasım 42'de İskilip Çorum, 44'te Ayvacık Tsunami'li, 46'da Konya Ilgın, 43'te Adapazarı, 1943 Kastamonu Çankırı, 44 Uşak Kütahya sınırları. Yani olağanüstü
deprem döngüsüne girmiş Türkiye. Şimdi 42-48'de girdi ama aynısı girecek diye düşünmeyelim. Tabii bir takım hareketler olabilir. Deprem için önlemler var. Jeofizikçiler çok güzel söylüyor. Benim de zaten mesleğimin bir bölümü coğrafyacı biliyorsun. Coğrafyacılar zaten kendi mesleğimin içinde ben faylanmaları anlatıyorum. Yani bütün dünyanın faylanmalarını. Mesela benim asıl beklediğim büyük formatlar seneye. Bu sene değil seneye. Mesela seneye aslan tutulması çok daha riskli. Mesela ben belli bölgeleri biliyorum. Doğu Afrika çukurunu biliyorum mesela. Afrika'da hiç şimdiye kadar büyük bir facia deprem olmadı mesela. Doğu Afrika'nın, Tanzanya ve oradaki göllerin çok dikkat etmesi lazım. Afrika halkının çok dikkatli olması lazım. Yani özellikle 2027-28 çok tetikleyici. Güney Marmara çok tetikleyici. Türkiye'de gelecek sene dikkat etmesi lazım. Şimdi değil, gelecek sene. Yani dikkat edeceği yerleri bir coğrafyacı olarak görebiliyoruz yani orada. Ama şimdi gökyüzünün de belli açılarında o kalıpları geçtiği iz düşümlere baktığımızda oralarda görebiliriz. Ama çok büyük bir şey görmüyorum. Ama tabii ki risk var. Her zaman var. Dünyanın her yerinde var. Egeit'te de var. Denizi Egeit kıtasında da bunu görebiliyoruz. Kuzey Anadolu fay hattına da burada dikkat edilmesi lazım. Öyle mi? Çoktandır Kuzey Anadolu fay hattı Erzincan Muş'tan başlayan hat Tokat, Sivas, Çorum, Kastamonu, Tosya o bölgeden böyle çekip gidiyor. Bayağıdır 42-48'den beri tetiklenmiyor. O bölgenin de tekrar bir daha dikkat etmesi lazım. Ege hocam çok soruyorlar. Ege bölgesi. Kıyı Ege zaten hep format ama iç Ege daha bu dönem riskli. Yani Satürn Koç'tayken orta ölçekli iç Ege daha Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Balıkesir hatları daha riskli. Ama çok büyük bir şey öngörmüyorsunuz. O dönemde de çok büyük olmamış. Yani şimdi 5,5 olur evler yıkılır. Bilemezsin ki 5,5 küçük bir depremdir. Evet. Ama bir bak 6,5 oluyor hiçbir şey olmuyor. Yani Tamam. binanın ve zeminin veya depremin PS dalgaları yani vuruş şekli de çok önemli. İşte depremin enerjisi çok önemli. Dakika süresi çok önemli. Şimdi coğrafya hocalığı yaptığımda bunu üniversitede çocuklara anlatıyordum derslerde. Yani onun dalgalanma sistemi çok önemli. Sismik dalgaların titreşim enerjileri çok önemlidir orada yani. Peki kimlere iyi gelecek? Hangi bireysel hayatlarımızda hangi burçlara bu yeni ay, ikizler yeni ayı iyi gelecek? Hangi burçlara iyi gelir? Mesela genelde yükselen açısından bakarsak Haziran ayında genelde değişkenlerin hayatlarında daha önemli bitişler, yeni başlangıçlar gündeme gelir. İkizler, Yay, Balık ve Başak akslarında yeni teklifler, yeni imkanlar, bazı şeylerin sona yani muallakta kalan her şeyleri sona doğru gidiyor. Yani eline bir netice gelecek. Bir şey mi bekliyorsun evrak? Sonuç gelecek. Bir yere başvurdun mu sonuç gelecek. Hiç beklemiyorsun. Uranüs çalıştı ikizlerde. Aniden beklenmedik teklif gelebilir. Yani bir takım teklifler gelebilir. Yani değişkenlerin hayatında değişik olaylar gündeme gelecek ve bir şeyler bitip yeni bir döngünün içine geçeceğini söyleyebilirim. Bence değişkenler hayatlarında yeni bir format atacaklar. Eski bir şeyler bitiyor, yeni bir şeyler başlıyor. Zaten çok zor geçmişti özellikle balıklar için tutulmalar üstünüzdeydi. Evet, Başak balık aksında çok hassastı. Çok hassaslardı. Ama sen tutulmayı krizi fırsata çevirdin. Bak senin haritanda tutulma vardı mesela. Vardı. Şimdi sana endeksleyelim. Sana bakmıştık mesela ne demiştim? Başak balık aksındaki tutulmalar normalde kriz veya sıkıntılar getirirken sen onu fırsata çevirip ününe ün katabilirsin demiştim. Bazen tutulmaları sen krizi fırsata çeviren çok iyi bir enerjiyle bunu yaptın yani başardın yani. Evet, darısı bütün burçların başına. Evet, doğru. Ama dediğin gibi nasıl çalıştırırsan öyle. Tabii ki şimdi biz burada oturup da bütün bireysel haritalara bakamayız ama bunu istiyorsanız hocama özelden yazıp orada danışmanlık alabilirsiniz. Çünkü açılar farklı. Şimdi istiyorlar ki böyle tek tek mesela öncüler için şöyle söyleyebiliriz. Koç'ta Satürn olduğu için teraziyle blokaj yapıyor. Öbür taraftan da Yengeç ve Oğlak'taki gelecek sene de Yengeç Oğlaklar yavaş yavaş başlıyor tutulmalar. Oraya doğru kayacak. Ondan dolayı böyle biraz öncüler daha sorumluluk sahibi, daha disiplinli, Koç terazi daha disiplinli bir döngüye gidiyor. Daha artık kendini bütçesini, yaşamını daha böyle bir düzene sokacaklar. Yani onlardaki başıbozukluk düzene girecek. Öyle düşünebiliriz. Evet, öyle göreceğiz bakalım. Tabii. Haziran inşallah güzelliklerle gelsin. Bir de seyahat etmek isteyenler için
Bir de dediler ya bize hep bu yaz tatil yapmayın. Gerçekten Niye? Yapılabilir gayet yapılabilir güzel. değil mi? İyi Ya kullanılır. böyle şeyleri söylemek çok yanlış. Bu yaz tatil yapmayın, bu yaz buraya gitmeyin, bunlar yanlış. Bal gibi de tatil yapın, bol bol denize de girin, güneşlerin de keyif yapın. Bak ben bir bilim insanıyım, bir coğrafyacıyım, aynı zamanda üzerinde masterlarım yüksektir bu alanlarda, uzay biliminde. Şimdi ultraviyole A, ultraviyole B ışınları var. İnsanlar hep yıllardır diyorlar ki güneş için. Öğlen güneşe çıkmayın. Çıkın. Ultraviyole ışınları var. İnsanları diyor şey yapıyor diyor. Kanser, cilt kanseri. Bu yanlış bir bilgi mesela. Şimdi biz gökbilimci olarak gülüyoruz buna. Çünkü tam tersi öğlen vakti güneşe çıktığında evet tesir çok güçlü, açılar dik gelir. Ultraviyole kanser yapmaz. Tam tersi deri altına girer. D vitaminine döner. Bakın öğlen çıkarsan D vitaminine döner. Öğleden sonra güneşe çıkın. Güneşin tesiri azalıyor. Eğik açı ya da yatay açıyla geliyor diyorlar. Aslında en tehlikeli güneş öğleden sonraki eğik açıyla gelendir. Ultra B ve ultra A'yı ayırmak gerekiyor. Evet, bu çok yani doğru. o daha sakattır. Ama bilinen doğrular var. İşte Uranüs ikizler de buna da yardım eder. İnsanların bilime daha doğru şeylere inanması. Yani verileri kaynağından doğru alıp daha doğru algılaması. Kirli bilginin ve yanlış bilginin geçmişten bugüne kadar gelen bilginin ortadan kalkması gibi. Zaten Uranüs ne zaman ikizleri tetiklese ya da karşıt açıya geçse bir büyük yanlış düzelir. Eskiden yumurtada kolesterol vardı. Şimdi yumurta çok sağlıklı. Ama zaten yumurtada kolesterol yoktu ki. Yani Evet. işte buradaki Aynen bilgi öyle. hatası buradan kaynaklanıyor. Ya bir de şey gibi oldu hocam. Zamanında mesela bir ara çoğu esen reklamlar yapıyorlardı. Tabii İşte ki. margarin yiyin, zeytinyağından uzaklaşın falan diye. Küresel böyle bir satış politikası oluyor. Işıklarda da akşam güneşi. Yo tam aksine biz bunu bir doktorla da konuşmuştuk. Akşam güneşi en zararlısı. En zararlısı tabii. Evet kesinlikle. çok doğru yani. Bu Doğru resmi tespit. bilimdir. Bak NASA bunu bir beyan vermiştir. NASA'da teknik bir bilgidir bu. Öğlen gelen dik güneş daha sağlıklıdır. D vitaminidir. Asla kanser yapmaz. Yanlış bir şey. Tabii bir saat 2 saat durmayacak. 15-20 dakika yetiyor. O zaman derin yanar yani. Cilt Tabii. şey olursun. Kanser değil şeye dönersin. Leke Lekelenirsin, yaralanırsın yani. Aynen. Her zaman güneşte çok durmak güzel bir şey değil. Belli saatlerde güneş almak, öğlen saatlerinde D vitaminidir. Vücutta bağışıklığı güçlendirir. Akşam saatlerinin güneşin hiçbir faydası yoktur. Tam tersi zararı vardır. Hocam şimdi kavurucu sıcaklar da geliyor. Yangınlar Geliyor, evet, tetikliyor mu bu İşte dolunay? yaz boyu bu dolunaydan sonraki süreç 2 dolunay bu enerjiyi gösteriyor. Ama yazın mesela bir anda hava kapanabilir. Çok şiddetli yağışlar da olabilir. Uranüs ikizlerde ya havada dengesizliği gösteriyor. Bir anda hava çok sıcak, kurak, müthiş bir bunalım getirebilir. Bir iki gün sonra hava birden bozabilir. Fırtına, yağmur, sel. Ama bu yağmurlar, sular yerde kalıcı olmuyor. Sıkıntı olan şey bu. Bu dönem Uranüs'te gelen gider. Tutamazsın. Yani tutamadığın için faydaya çeviremiyorsun. Evet. Bak şimdi ne diyor diyeceksiniz de mesela hocam geçen yılda sanırım obruklar. Evet, obrukları söylemiştim. Obruklar tabii. yani ne alaka obruklar demişlerdi yine. Tabii. Konya'da birçok yerde obruklar açıldı. Şimdi onun içeriği şu, ben bir coğrafyacı olduğum için bir bilim insanıyım ve hocalık yapıyordum. Uzun yıllar yaptım ben. 17 yıl öğretmenlik yaptım yani. Üniversitede hocalık yaptım. Şimdi altyapıya şöyle baktığınız zaman şunu görürsünüz. Kireçli taşlar var. İşte kalker taşı dediğimiz alçı taşı, kalker ya da işte ona benzer jips gibi taşlar var yer altında. Bunlar yağmur suları ve bir takım nemlerle eriyor. Ve yer altında büyük boşluklar, galeriler oluşuyor. Şimdi üstteki tavan ağırlaştığında o yer altında oluşan boşluk onu taşıyamıyor ve tak diye büyük bir gürültüyle göçme meydana geliyor. Bunun adı göçme, göçük depremi ya da böyle oval şeklinde oluşursa obruk dediğimiz karstik çukurlar meydana geliyor. Karstik aşınma şekilleri oluşuyor. Evet. Bunlar karstik aşınma şekilleridir. Bunu lapyalar, polyeler, ovalarda veya lapya dediğimiz döngülerde veya işte dolinlerde de görebiliriz yani karstik şekiller. Ama işte bu Konya'da düz ovalarda birdenbire tarlaların ortalarının böyle birden çökmesi yer altındaki kireç taşının kalkerin erimesinden kaynak ya da jips veya belki bölgedeki morfolojiye göre alçı taşı da olabilir yani. İlginç. Peki doğa olaylarını bu döngüde de görecek miyiz yine? Böyle gerçekten ilginç, değişik, hiç beklemediğimiz doğa olayları. Tabii mesela ben biliyorsun pervanelerin, rüzgar güllerinin kopmasını bilen bir kişiydim. Yani mesela fırtınalar. İşte Uranüs ikizlere bir fragman yaptığında
Pervanelere dikkat edin demiş. Rüzgar gülü santrallerine dikkat edin demiştim. İyi vidalanması lazım. O çarkların iyi vidalanması lazım demiştim. Peru'da biliyorsunuz bir rüzgar gülü koptu ve şehre uçtu. Geçen sene. Böyle bir dediğim korktuğum şey başıma geldi. Zaten hep korktuğumuz şey başımıza geliyor. Bu döngü rüzgar enerjisinin çok güçleneceğini, rüzgar santrallerinin gündeme geleceğini, yenilenebilir kaynağın çok daha güzel kullanılması gerektiğini söylüyor. Şimdi Türkiye yenilenebilir enerji kaynağında şahane bir ülke. Türkiye öz kaynaklarında yenilenebilir kaynağını, rüzgar gücünü kullanabilir, güneş enerjisi gücünü kullanabilir, su gücünü kullanabilir, madeni güçlerini kullanabilir. Yani yenilenebilir özellikle hani havadan ücretsiz beleş aldığı şeylerde çok güzel enerjiye çevirebilir ve bunu elektrik enerjisi ve bir takım bazı materyallere çevirebilir. Bunları kullanırsa bu dönem Uranüs'ün ikizler döngüsü ve yeni ay Haziran ve yaz döngüsü çok başarılı olur. Ama bu dönem tabii kuraklığın yine gündemde olması, aslan tutulmasının yangın enerjisini çok fazla arttırması, işte itfaiye teşkilatının güçlü çalışması çok önemli. Belirli şehirler verelim. Tamam. Bunu yangın için söylemiyorum. Yani ben öyle bir isim vererek söyleyeceğim. Hani ne olacağını söylemiyorum. Sadece belirli şehirler. Bu yakın dönemlerde ilçe bazlı, Satürn Koç'tayken ilçe bazlı konuşmak lazım. Kula, Sandıklı, belli ilçeler bunlar. Şimdi bunu kopya çekmesinler yani. Ben belirli ilçeler veriyorum. Bunlar güzel ilçeler. Turizme açık. Biri termal turizm, sıcak su kaplıcaları, Sandıklı. Kula'da, Manisa'nın Kula ilçesinde Kapadokya'dır orası. Ege'nin Kapadokya'sı. Evet. Harika yeraltı şehirleri var. Volkanik bir takım kayaçlar, peribacaları, yeraltı mağaraları, volkanik kayaçların oluşturduğu çok şahane şekiller var. Hani coğrafi olarak gidip gezmeleri gereken yerdir. Hani ben burayı güzel enerjilerle söylüyorum. Kula, Sandıklı, belli bölgeler mesela Sarıköy, yani Sarıköy derken Gönen, Bandırma, Bandırma hatları. Bak dikkat et, kritik güzel yerler, güzel şehirler bunlar. Çan ilçesi, Çanakkale'nin Çan ilçesi, Çan bölgesi, Biga tarafı, önemli ilçeler bunlar. Güzel yerler yani. Turizm İyi bir için şeyler iyi. mi duyacağız burayla ilgili? Yani bir şeyler, güzel şeyler önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylar içerisinde güzel enerjiler. Yani bakalım, yani güzel şeyler diyelim. Yani kötü enerji vermiyoruz. Biz belirli açıların geçtiği şehirler ya da ilçeleri baz alıyoruz. Sarayköy, Denizli ve Denizli Sarayköy mesela. Güzel ilçelerden biri. Jeotermal santralin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi mesela. İşte yine İzmir'de Bergama tarafı mesela. Yine Bergama tarafı. Güzel. Altın madeninin çok yoğun olduğu yerler mesela. Yani bu dönem aslan tutulmaları altının değerini, altın madenlerini, bazı maden ocaklarını, bazı şehirlerdeki coğrafi doğal durumları, doğal şekilleri çok gündeme getirir. Biraz da turizm yükselir bu sene. Turizm için güzel bir sene, onu söyleyeyim. Turizm için yaza doğru çok güzel bir dönem oluşabilir. Ben turizmde insanların yüzünü güleceğini, çünkü Türkiye tampon ve güçlü bir devlet, güzel bir devlet. Orada turizmin sorunsuz olduğu için daha çok bu yıl Dünya Kupası'ndan sonra herkesin turizm yönünden akacağını düşünüyorum. O da güzel bir enerji getirir orada. Yani buraları çok konuşuyor olacağız. Tabii çok konuşacağız. Buraları, yani bu bölgeleri turizm çok konuşuyor bölgeleri, olacağız. özellikle mesela Akdeniz kıyıları, Akdeniz kıyılarındaki bazı şehirler mesela, önemli kentler, güzel şehirler konuşulabilir. Bu dönem Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Kıbrıs konuşulabilir. Kıbrıs'taki hem Rum kesimi hem Türk kesimi. Yani Kıbrıs'ın hem Rum tarafı hem Türk tarafı da önemli bazı doğal olaylar, doğal afet veya siyasi önemli olaylar gündeme gelebilir. Afrika'ya doğru giden, Mısır ve çizgisine giden dönem. Yine Mayıs'tan sonra itibaren İsrail'in haritasının tetiklenmesi, İsrail'in tekrar kuzeye doğru yönelmesi, bir takım etkinliklerin ortaya çıkması, belirgin ülkeler, Kanada bu dönem biraz konuşulur. Şehirler, ilçeler, bunlar konuşulabilir, gündemde olabilir diyebiliriz. Ben hala bir şeyde iddialıyım, bir coğrafyacı olarak da iddialıyım. Aynı zamanda bir gök bilimci olarak da bunu söyleyebilirim. Ben yine de isim vermeden, zamanı geldiğinde aslan tutulmaları çok tetikler genelde ama aslan güneş tutulmalarında oluyor genelde. Zamanı geldiğinde enteresan, hiç böyle kimsenin beklemediği bir yanardağın harekete geçeceğini düşünüyorum.
Ama bunu bana bölge olarak, ben biliyorum ama bölge olarak söyleme. Çünkü hani oralarda yaşayan insanlar var. Ürkebilir, şey yapabilir, program izliyor, gerek yok. Hani bir yanardağ böyle tatlı bir şekilde harekete, tatlı değil. Tatlı Hani, tatlı. tatlı nasıl harekete geçiyorsa harekete geçebilir. Yani böyle bir sönmüş gibi duran bir yanardağ enerjisi. Yani Hani- şehre çok zarar vermeden ama böyle bir yanıp Yani söndüğünü evet, göreceğiz. böyle bir patlama, bir duman püskürtme, önemli bir Korkutacak. hani böyle bir duman püskürtebilir yani. Evet. Bir dumanı bacası tütecek gibi Tüh ya. görünüyor. Tam diyordum ki güzel haberlerle bitiriyoruz, güzel enerjilerle diyordum. Sonda yine bir patlama Evet, geldi ama hocam. bu dönem yine yok, kötü bir enerji yok. Yine ama tabii dünya genelinde de olabilir. İtalya'daki bir yanardağ da olabilir. Filipinler'de de olabilir. Yani dünya geneli, o uzak doğuyu da katabiliriz buna. Türkiye için genel söylemiyorum. Mesela Orta Doğu'da bugüne kadar uzun yıllardır hiç ses yok. Sadece biz Orta Doğu'yu 2. Abdülhamit Han'dan beri savaşlanıyoruz. Sürekli savaş, Osmanlı savaşları, şimdi Orta Doğu'da İsrail savaşları, Arap savaşları. Ya bu Orta Doğu'nun yüzü gülmüyor. Orta Doğu'da depremler çok olurdu. Orta Doğu'da olaylar sadece siyasi değildi ki, savaş değildi ki. Eskiden bu Ölü Deniz Fayı çok çalışırdı. Yani Ölü Deniz Fayı çok tetiklenirdi. Evet. Ya da işte o Lut Gölü'nün orada önemli olaylar olurdu. Hazreti Lut'un kitabını okusanız, hani dini şeylerde yazıyor. O Lut Gölü'nün kıyameti nasıl geldiğini biliyor musunuz? Tamamen coğrafi bir kıyamet oluşuyor. Yani ilahi tarafından coğrafi bir kıyamet. Bir yanardağ çevresinde birden patlıyor. Çift ray sistemi, fay hattı var. Lut Gölü birden harekete geçiyor. Yanardağ patlayıp şehrin üzerine gelince Lut halkı oluyor, helak oluyor. Helak oluyor. Yani orada batıyor ve dünyanın en derin gölüdür. Deniz seviyesinin altında bir göldür yani. Ha. Baykal Gölü en derin gölü de, ama oradaki Lut Gölü de deniz seviyesinin altında olan bir göldür. Öyle Ay, düşün. evet. Yani deniz seviyesi 0 metre, deniz seviyesinin altında bir göl yani Lut Gölü. Şimdi eskiden oralar o ölü deniz fayları falan çok çalışırdı yani. Şimdi hani sanki İsrail geldi hemen deprem, her şey bitti gibi düşünüyor insanlar, ya da hep sadece Yine orası. oluyordur canım. Tabii Adamlar canım, artık yani o savaş psikolojisinden. Ama Biz oralarda büyük bir enerji birikimi var. Sadece bu enerji birikip Türkiye'de Anadolu'yu vurmuyor yani. Bu enerjiler birikip Japonya'yı da sürekli vurmayacak yani. Bir yerleri de vuracak. Bak, Afrika yüzyıllardır iç enerji biriktiriyor kıta olarak. Büyük bir deprem görünmemiş. Çok ciddi bir rakam. Evet, Mesela yok. arşivlere bakıyoruz. Yani duyulmuş bir yıkım, Tanzanya'da şehir yerle bir oldu, duydunuz mu? Genelde ya da ne bileyim bir Güney Amerika'da şöyle yıkım, böyle bir yıkım uzun yıllardır yok mesela. Şimdi enerjiler güney yıldızına kayıyor. Bak, Çinliler buna ne diyor? Biz bir Çinli danışmanlık verdiğimizde bana biraz da bilgiliydi. Şunu dedi. Tianquan dedi. Güney yıldız çalışacak hocam dedi. Tianquan nedir? Göksel kapı. Güneyin yıldızının açılması demektir. Şimdi biz bunu söyleyince o dedi ki evet hocam, doğru söylüyorsun dedi. Güney yıldızı açılıyor artık. Güney göksel kapı açılıyor. Hep kuzeyi konuştuk. Biraz da yaz ve sonrasında güneyi konuşacağız. Güney bölgeleri konuşacağız. Bazı beklenmedik doğal afetlerde tetiklenecek belli bölgelerde, şaşırtıcı durumda da gelebilir. Çünkü unutmayın, Uranüs ikizlerde. Uranüs ikizlerde mutlaka şaşırtıcı hava olayları ya da şaşırtıcı bir takım yer hareketleri yapabiliyor. Mesela hep şey dendi, petrol çıkacak. Bir türlü göremedik biz bu petrolü çıktı yani. Belki çıkıyor, söylemiyorlar, o da olamaz mı? Olabilir mi? Yani Niye buradaki olmasın? Yani- yeraltı kaynaklarıyla ilgili bir şey duyabilir şimdi miyiz? Boğur falan. Her zenginliğini ilan etmek durumunda Yok, mısın? gerek yok Yani diyorsun. Bazıları da bilmesin yani. Şimdi hani evet, Türkiye'de de dünyada da birçok ülkede aslında yeni madenler, yeni buluşlar, bir takım yeni enerjiler var yani. Olmaz Sırlar mı? açığa çıksın artık. Tabii artık dedektörler şey arıyorsun yani. Aynen. Bulamadığım bir şey yok yani. Yok. Yani var, çok şeyler var ama bazen devlet politikaları gereği ketum olmak gerekiyor. Her şeyi de ilan etmemek gerekiyor. Biz işte dilimiz döndüğünce bir şeyler anlattık arkadaşlar. Evet, kesin. Var mı ekleyeceğimiz bir şey hocam? Her Valla şeyi söyledik gökyüzü galiba. ne söylüyorsa onu söyledim. Sadece biz insanlara düşen görev şu. Kader neyse yaşayacağız. Geleceği Allah bilir. Biz sadece öngörü yaptık. Ama biz şunu söyleyebiliriz. İnsana düşen en güzel görev iyi bir insan olması. Bak, bu dönem gerçekten ciddi bir sınav var. Tarihte ilk kez işte diyorlar ki adam kötülük yapıyor, bedel ödemiyor. O devir bitti. Adam kötülük yapar, kanseri çıkar. Bir şey olur. Başına bir şey gelir. Yani bir insan bir şey yapıyorsa gökyüzü kraliyet yıldızı matematik açılarla Aldığını bize bunu alacak. söylüyor. Kesinlikle bedel ödeten bir hava atmosferinin içindeyiz. Yani sessiz olun, biz olalım. Bu dönem
iyi olmaya hep gayret edelim. İyi enerjiler verelim. Sakın kötü kimse için, kimse hakkında kötü bir enerji düşünmeyin. Ufacık bir düşünce tarzı bile bumerang yapıp size çarpacak. Evet, bunu unutmayın. Mayıs ayında da söylemiştiniz. Yani kimsenin ahı yerde kalmayacak. Yerde kalmaz ama bu enerji devam ediyor bu dönem. Tutulmalar kadersel aks dediğimiz bir aksın içinde. Tutulmalar biliyorsunuz bir sene kadar etkisini gösteriyor. Bazı hep iyiler bedel ödemeyecek, biraz da kötüler bedel ödeyecek. Hayatın Ödesinler. döngüsü, her şey öbür tarafa bırakılmamalı yani. Biraz da onlar ödesinler de görelim ödesin hocam. yani. Aynen öyle. yani. Aynen, güzel bir yaz olsun hepimiz Ama için. herkes iyi olsun ki bedel ödenmesin. Evet. Ben güzel mesajlar verelim. Yaz güzel geçecek, güzel aşklar gelecek, güzel sevgiler olacak. Kiminin haritasında çok güzel aşklar geliyor, çok güzel sevgiler geliyor. Yazı çok keyifli geçiren insanlar da olacak. Kötü bir yaz değil. Tabii her zaman doğal afet şu bu olabilir, normaldir. Biraz ekonomik krizli çıkışlara, ülkelerden gelecek, Amerika'dan tetiklenecek. Temmuz sonu, Ağustos başı biraz krizli dalgalara, piyasalara dikkat edelim. Bir de dünyada herkesin Ekim-Kasım arasına dikkat etmesi lazım. Evet. Ekim-Kasım'ı çok özel bir şey. Ayrı konuşacağız. Bir de hiçbir konu açıklamadan bazı şeyler vereceğim. Bomba, hap bilgi. Hap bilgi. 17 Ekim 2027. Bir kenarda dursun. 17 Ekim 2027. İlk kez şu an senin programda söylüyorum. Öyle mi? Bak, bu planlı değildi. Yani ben de Hayır, bilmiyordum. Ben ne olacağını söylemeyeceğim zaten. Ben biliyorum ne çatlarım olacağını. ben. Yayından sonra sana söylerim. Tamam. 17 Ekim 2027 ya da çok kuvvetli 7 Mayıs 2028. Bu özel iki tarihi de ortaya bırakıyorum. Ne olduğunu söylemiyorum. Soru işareti Çok koyuyoruz. önemli bir dönem için oldu o dönem. Yani kırılma noktasının döngüleri önemli iki tarih. Bu senede Ekim-Kasım'a dikkat edelim. Onun dışında güzel bir yaz. Bence bu yaz herkes tatili yapsın. Tadını çıkarın. çıkartın. Çıkarın. Bu yaz tadını çıkarın ki gelecek yaz riskler Zorlayacak. var. Of. Gelecek yaz biraz sıkıntı. Bu Vallahi yaz tam tadını böyle çıkartın. her şeyi öğrendik diyorduk. Yine böyle aklımızda kocaman bir soru işareti. Sinan hocam da ünlemi koydu. 2 tarih verdi. Bekleyin diyor. Heyecanla bekliyoruz. Güzel ama güzel kırılma döngüleri. Eyvah eyvah, bakalım Çok neler önemli duyacağız. kadersel kırılma döngüleri onlar. Oo hocam, güzel döngü. merakla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, her şey güzel olacak inanın buna. Ülkede güzel olacak 2028'de ama hep şunu unutmayın. Başak bunu tutar, Aslan tutmaz. Jüpiter Başak'a geçtiğinde hem altın da iyi noktaya gelir hem de ekonomi iyi noktaya gelir, Türkiye'de iyi bir noktaya gelir. İşte o zaman 3. evde bütün değerler ortaya çalışır. Yani tarımdır, yaşamdır, üretimdir. Ülkede 2028'de çok güzel bir döngüye geçer. Sevgiyle herkesi kucaklıyoruz. İnşallah Kesinlikle. inşallah güzel enerjiler gönderelim. Pozitif Şöyle olsun, kalp tabii. yaptırayım size Evet, de biterken. pozitif, güzel bir yaz diliyorum. Şöyle hocam. Yiyin için gezin, aşk yaşayın. Evet, yiyin Çok için güzel. böyle kalple bitirelim. Daha Herkese doğru. yaptırıyorum, size de Şöyle mi yaptırayım. yapıyoruz? Ben pek hiç Ha, hayatta yok. oldu, vallahi oldu. Benim kız bana öğretiyor da ben Ha, oldu. Doğru. Ha, hepinizi Öyle. çok seviyoruz. Güzel enerjilerle yazı güzel karşılayalım. Karşılayalım, tabii, sevgiyle. Çok güzel olsun. Çok güzel. Teşekkür ediyorum hocam. Rica Değer ederim. kattığınız programa. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.